Arkadaşlar merhaba, Yakıt Cimrisi Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü testimiz 500 kilometrelik devasa bir uzun yol testi. Evet arkadaşlar, bugün ilk defa bir aracımızla yaklaşık 500-600 kilometrelik bir uzun yol testi yapacağız. Ve bunu sadece tek şoförle de yapmayacağız. Aracın içerisi full dolu olacak. Yaklaşık 4 yetişkin, bir çocuk ve full bagajla buradan 500-600 kilometre mesafelik bir yol gideceğiz. Ve bunun sonucunda da bakalım aracımız bu 600 kilometrenin sonucunda ne kadarlık bir yakıt tüketecek. Bunu göreceğiz. Her ay düzenli olarak en uygun fiyatlı 10 aile otomobili sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Bu da o listemizin bir numarası. Yani Fiat Egea 1.4 Easy. Bunun Plus paket eklenmiş hali arkadaşlar. Aracımız tanıdığınız bir araç. Daha önce bir iki testini de yapmıştık beraber. Bugün aracımızı ilk defa çok uzun bir yolda test edeceğiz. Dolu yüklü bir şekilde test edeceğiz. Bakalım bu testin sonucunda aracımız nasıl bir performans ile sunacak. Çok kısaca aracımızın motorundan bahsedecek olursak aracımız 1400 motor, 4 silindirli, 16 valfli. 95 beygir gücünde, maksimum torku 120 Nm. Aracımız bu koşullar içerisinde yani ne çok atak bir motor olduğunu söyleyebilirim ne de çok zayıf bir motor olduğunu söyleyebilirim. Ama şunu mutlaka ilave etmeliyim arkadaşlar. Diğer testlerimizi de hatırlarsanız aracımız özellikle yokuş bölümünde biraz da yüklüyseniz yokuşun içerisinde 5 ve 6. viteslerde ivmelenme almıyor. 4'e kadar çekmeniz gerekiyor aracımızı. Bunu da mutlaka dipnot olarak ekleyeyim arkadaşlar. Mutlaka uzun yolda bununla karşılaşırsanız eğer yaklaşık ortalama 3 derecelik bir eğimden geçiyorsanız aracınızı 4. vitese almanızda fayda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kısaca sizlere güzergahtan bahsedeyim. Şu anda Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Alacaoğlu köyündeyiz. Buradan İzmir Balçova'ya kadar önce Tekirdağ, sonra Çanakkale Köprüsü, oradan Edremit istikameti Ali Ağa ve İzmir'e doğru bir yol çıkacağız. Yaklaşık olarak 600 kilometrelik bir mesafe arkadaşlar. Bu güzergahta ilerleyeceğiz. Bakalım bu full kapasite yolculuğumuzda aracımız bize ne kadarlık bir yakıt tüketimi sunacak. Aracımız size her zaman bahsettiğim en uygun fiyatlı 10 aile otomobilinin zirvesinde yaklaşık 6 aydan beri bulunan Fiat Egea Easy'nin Plus paketli hali. Plus pakette kısaca ne var diye soracak olursanız da hemen size özetleyeyim. 16 inç çapında çelik jant geliyor arkadaşlar. Bunun haricinde sis farlarımız yine mevcut. İçeriye girdiğimizde ise sürüş konforu için hız sabitleyici ve hız limitleyicimiz var. Buna mukabil olarak da eğlence sistemi olarak da 7 inçlik güzel bir multimedya ekranımız mevcut aracımızın içerisinde. Yani Plus paketi aldığınız zaman bu donanımlar sizlere Plus paketle beraber geliyor olacaklar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yolumuza çıkmadan önce yol bilgisayarımızı sıfırlıyoruz. Henüz daha kimse gelmeden. Evet, yol bilgisayarımız sıfırlandı. Yola çıkabiliriz. Evet arkadaşlar, yaklaşık 150 kilometreyi geride bıraktık şu anda. Ve yol bilgisayarında hemen bakıyorum 5.2 litrelik bir yakıt tüketim ortalaması veriyor. Başlangıç için hiç fena bir rakam değil. Yola devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, yaklaşık 350 kilometreyi geride bıraktık şu anda. Evet,
Evet, 350 kilometre geride kaldı ve yol bilgisayarında 5,5 litrelik yakıt tüketim ortalaması var. Yola devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, yolculuğumuzun sonuna geldik. Toplamda 515 kilometrelik bir mesafe kat ettik. Bunun ışığında da 5,7 litrelik bir yakıt tüketim ortalaması var. 515 kilometreyi 5,7 litrelik bir yakıt tüketim ortalamasıyla tamamlıyoruz arkadaşlar. Testimizin sonucu 5,7 litre. Evet arkadaşlar, 5,7 litre. 5,7 litre olmasının bir sebebi de İzmir'e kadar çok rahat bir şekilde geldik. Yollar açıktı fakat İzmir'e geldiğimizde ciddi bir trafik sıkışıklığı vardı. Cuma günü iş çıkış saati olduğu için maalesef biraz trafik yoğunluğu yaşadık. Büyük ihtimalle 0,2 litre oradan kaynaklanıyor. Yani 515 kilometreyi 5,7 litreye tamamlamış olmak, yani ne çok iyi diyebileceğim ne çok kötü diyebileceğim. Aslında olması gereken bir değer baktığınız zaman. 5,7 litre. Aracın full dolu olduğunu düşünürseniz, yani 4 tane yetişkin, 1 tane çocuk, bagajımız full dolu. Bu arada dışarıda hava sıcaklığı çok yüksekti. 40 derece varan yerler oldu mesela yol güzergahı içerisinde. O yüzden de sürekli olarak klima açık olmak zorunda kaldı. Bunun neticesinde de 5,7 litrelik bir yakıt tüketim ortalaması elde ettik. 5,7 litre baktığınız zaman çok kötü bir yakıt tüketim ortalaması değil. Gayet başarılı bir tüketim ortalaması. Yani mevcut şartlara göre tabii ki. Bir de size birkaç sürüş esnasındaki araçla ilgili izlenimlerinden bahsedeyim arkadaşlar size. Ortalama 90 kilometrelik bir hızla aracımızı kullandık bu 515 kilometre boyunca. Tabii bunu düşürdüğümüz noktalar oldu. Yokuş çıkarken, trafiğin bir miktar yoğunlaştığı yerlerde hızdan ödün verdiğimiz noktalar oldu. Ama genelde 90 kilometre hıza sabitleyip o şekilde aracı kullandım. Dikkatimi çeken en önemli şey şu oldu. Düz yolda 6. viteste ilerlerken herhangi bir sorun yok. Fakat bir araç geçmek istediğinizde, yani öndeki aracı sollamak istediğinizde araç yeterli ivmeyi size sağlamıyor. Yani vitesi 3'e ya da 4'e indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ancak o şekilde öndeki aracı hızlanarak, devrinizi artırarak geçebiliyorsunuz. Yokuşlarda hakeza aynı şekilde standart otoyol eğimlerinde ortalama %3 civarı eğimlerde araç, ben hız sabitleyici takmış bir şekilde 6. viteste ilerliyorum. Fakat yokuşu kaldırmayabiliyor. Genelde vitese düşürmem gerekiyor arkadaşlar. Genelde 4. vitese aldığım zaman araç o yokuşta belli bir ivmelenmeyi sağlıyor. Yani bu da şunu gösteriyor ki araç çekiş anlamında yüklü vaziyetteyken çok tatmin edici bir performans vermiyor arkadaşlar. Ama yakıt tasarrufu anlamında belli normları aşmadığınız takdirde işte 90 km hızla düz bir yolda ilerlerken belirli bir yakıt tasarrufuna sahip oluyor arkadaşlar. Evet, şimdilik bu uzun yol testimizden aktaracaklarım bu kadar. Uzun yol test tüketimimizin sonucu 5,7 litre. Evet arkadaşlar, bir testimizin daha sonuna geldik. Bu uzun ve yorucu yolculuğumuz burada sona ermekte. Fiat Egea aracımız uzun yol performansı bizce beklendiği seviyede gerçekleşti. Ne çok fazla ne çok düşük. Tam olması gerektiği gibi gerçekleşti arkadaşlar. Teste son vermeden önce şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Biz bu aracımızı daha önce LPG'li olarak da test etmiştik hatırlarsanız. 1.4 Fire motorumuzu. Özellikle günümüzdeki akaryakıt fiyatlarını düşündüğümüzde bu aracı LPG'li olarak kullanmak sanki çok daha mantıklı gibi geliyor arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı, videolardan bildirim almak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki testimizde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.